konuşacağım, bir söz vereceğim. Bugün burada dediğimiz gibi sendikal mücadele önündeki hak engelleri ve hak ihlallerini konuşuyoruz. Kendisi de en azından bu konudaki düşünceleri ve görüşlerini almak istiyoruz. Takip ettiği kadarıyla, tanık olduğu kadarıyla bizim aktarlarımızdan yola çıkaraktan kendisi ne düşünüyor? Aynı şey kendi ülkesinde ya da dünyada buna özellikle örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller var mı yok mu? Bu görüşlerini almak üzere kendisine söz vereceğim. Buyurun. Günaydın. İyi akşamlar. Günaydın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Thank you very much for the invitation to be here on the panel with two very distinguished comrades. I replace my colleague from PSI, Public Service International, who wanted to be here, but due to a last-minute family issue couldn't make it. So I have to look on my notes from time to time, and I hope you excuse me for that. Herkese merhaba. Öncelikle bugün sizlerle bir arada olma imkanı sunduğunuz için ve nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün salonda benimle birlikte çok kıymetli iki tane yoldaşımız var. İsveç'teki kamu sendikası ST'den. Biliyorsunuz esasen bugün buraya Kamu Hizmetleri Enternasyoneli PSI'nin sendikal haklar birimi temsilcisi gelecekti. Ama ailevi nedenleri nedeniyle son dakika gelemedi. Ben bugün onun yerine de konuşuyor olacağım. Arada sırada onunla istişare ettiğiniz notlara bakmam gerekebilir, bilginize. But before I start, I want to express our condolences and our sympathies to all of you and your comrades, your families who have been so affected by the horrible earthquake in Turkey. Şimdi öncelikle başlamadan önce sizlere, ailenize, dostlarınıza, yoldaşlarınıza depremden dolayı yaşadığınız büyük acı ve trajedi için en içten taziye dileklerimi ve sizlere destek dileklerimi iletmek istiyorum. We know that many of your colleagues have also been affected, also within the Kesk family. You lost comrades, and comrades lost their friends, their families, their co-workers. And the global trade union community has expressed its solidarity and is also contributing to the humanitarian relief efforts. Şimdi sizlerin KESK ailesi içerisinde üyelerinizin, arkadaşlarınızın, meslektaşlarınızın yaşamını yitirdiğini ve bu süreçten ağır bir biçimde etkilendiğinizin farkındayız. Üyelerinizin ailelerinin de etkilendiğinin farkındayız. O yüzden sizlerle dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Küresel sendikal hareket, küresel emek hareketi sizlerle dayanışma içerisindedir. Aynı zamanda sizlerin yürüttüğü insani yardım çalışmalarına da destek olmak için elinden geleni yapmaktadır. And I do know that individual unionists in other countries, but also union branches of our affiliates are also making an effort to contribute. We also know that it will take a long time to rebuild, to reconstruct the homes of people, but also trade union officers and maybe trade union work in those areas affected. And the international trade union community will be with you in your effort to rebuild also in this area. Şimdi uluslararası arenadaki küresel sendikal hareketin temsilcilerine ek olarak tek tek sendikaların da bu çalışmalara katıldığını biliyorum. Farklı ülkelerdeki sendika üyelerinin, sendika aktivistlerinin bu çalışmalara katıldığını biliyorum. Aynı zamanda şunun da farkındayız. Bu çalışmalar, yani evlerin yeniden inşa edilmesi, insanların tekrardan işlerine dönebilmesi, yıkılan sendika binalarının inşa edilmesi ve sendikal çalışmalara yeniden dönülmesinin vakit alacağının farkındayız. Tüm bu süreçte sizlerin tüm bu çabaları sırasında Uluslararası Sendikal Hareket olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz. And we have seen how your members of SES and members of KESK, individual union members, have been helping the people, have been trying to rescue, have been providing assistance, shelter of people
in the areas affected, how what we call first responders and rescue workers have been assisting, and it shows again the importance of public services, something within the KESK family you are strongly defending. Şimdi biz aynı zamanda bu deprem sırasında hem SES üyelerinin hem KESK ve KESK'e bağlı diğer iş kollarındaki üyelerin deprem bölgesindeki çalışmalara nasıl katıldığını da izlemeye devam ediyoruz. Sizlerin arama kurtarma çalışmaları, yemek dağıtma, barınma ile ilgili çabalarını yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla bu alanda ilk çaba sarf eden, yani deprem alanına ilk giden ekipler içerisinde olduğunu biliyoruz. Ve sizin KESK olarak sürekli olarak savunduğunuz kamu hizmetlerinin de böylesi bir süreçte ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. As I said earlier, this will require a great effort to also rebuild public infrastructure, roads, water infrastructure, electricity infrastructure, schools, maybe hospitals and clinics, and we will work with the Turkish unions and to convince also the international community to provide international aid to Turkey. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu süreç uzun sürecek ve bu noktada altyapı, yani yollarla ilgili altyapı, suyla ilgili altyapı, enerjiyle ilgili altyapı, okullar, hastaneler, bunların inşa edilmesi büyük çabalar gerektirecek. Bu süreçte sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda uluslararası toplumun diğer bileşenlerinin de Türkiye'ye destek olması, Türkiye'deki sendikalarla birlikte çalışması için elimizden geleni yapacağız onları ikna etmek üzere. But we want to see these funds be used for the people in Turkey, to the benefit of the people in Turkey, and not to the benefit of, for example, large construction companies who use the funds to make huge profits, and that will be something you will find us on your side. Şimdi biz bu desteklerin, sunulan yardımların tabii ki Türkiye halkları için, Türkiye'deki halkların yararına kullanılmasını istiyoruz. Bunların sizlerin de ifade ettiği gibi büyük inşaat şirketlerinin yararına kullanılmasını istemiyoruz. Bu mücadelenizde de sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. I know there have been also critique in Turkey about if many of the buildings have been built according to the laws and the permit and the regulations which are in place for buildings, and of course independent investigations will have to shed further light on this. Ve tabii şunu da biliyorum, Türkiye'de bu binaların zamanında yapılırken yeterince denetlenmediği ve kurallara, kaidelere olması gerektiği şekilde inşa edilmediğini biliyorum. Bununla ilgili eleştirileri de takip ediyoruz. We stand for a strong independent public administrations at all levels, combined with a independent judicial system, which can ensure that the rules are followed and implemented, and that violations are sanctioned. And such critique and discussions, it is important, and it is a symbol of a robust democratic system in which human rights are protected and can be exercised. Biz şunu biliyoruz, eğer kamu idaresi bağımsız olur ve bağımsız bir denetleme süreci işletirse, o zaman bu konulardaki sorunlar, kurallar takip edildiğinde bu konudaki sorunlar azalır veya elimine edilir. Aynı zamanda ihlal edenlere de ceza yaptırımları uygulanabilir. Bu işlerin, yani hak ihlallerinin önüne geçilebilmesinin yegane yolu iyi işleyen bir idare sisteminin olmasıdır. And that is why we're here today and tomorrow, when we will, with an international delegation, attend the hearings of against our comrades. These trade union comrades have been speaking out on a number of issues and on a variety of occasions. Şimdi tam da bugün ve yarın burada bulunma sebebimiz, yani uluslararası sendikal hareketin temsilcileri olan heyet olarak burada bulunmamızın sebebi de bu. Yoldaşlarımız çeşitli vesilelerle, çeşitli konularda görüşlerini açıkladıkları için yargılanıyor. Our comrades and others have criticized the lack of public health and health services, for example, as we heard earlier as well, in the areas under curfew. Our comrades have been speaking out about war as a public health issue. Biz daha önce de konuşmacıların ifade ettiği üzere bu yoldaşlarımızın
sokağa çıkma yasakları sırasındaki sağlık haklarını savundukları için, bununla ilgili beyanda bulundukları, açıklamalarda bulundukları için yargılandığını biliyoruz. Veya savaşı bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirdikleri için yargılandığını biliyoruz. And these are all issues trade union colleagues across the world will speak about. Public service trade unionists, health workers trade unionists, they will speak about these issues and they will express their opinion on these issues. Ve tabii bu konular dünyanın her yerindeki sağlık sendikacılarının veya sağlık alanında çalışan görevlilerin, kamu hizmetlerini sunanların konuştuğu konular. Dünyanın her yerinde bu konular sendikal meseleler olarak ele alınıp konuşulur. And that is our right, and it is often our obligation to speak out in defense of people and workers. Ve tabii bu hem bizim hakkımız hem de halkın hakkını savunma açısından da yükümlülüğümüz. For example, EPSU and affiliated unions have been we criticized harshly the lack of preparedness of our employers and of government in the case of the pandemic. Örneğin biz EPSU olarak üye sendikalarımızla birlikte Covid-19 pandemisine hazırlık düzeyinin eksik olması ile ilgili konuyu işverenler ve hükümetleri eleştirerek başladık ve bu süreci bu şekilde devam ettirdik. We do know that because of this lack of preparedness and the way governments and employers in Turkey, but also in other countries, have handled the pandemic, there has been unnecessary death amongst health and care workers, as well as patients and the elderly. Şunu biliyoruz, örneğin Covid bağlamında yeterli düzeyde hazırlık yapılmadığı için Türkiye'de ve diğer ülkelerde yaşamını yitirmesinin önüne geçilebilecek kişilerin ölümü gerçekleşti. Hem hastalar bakımından hem sağlık emekçileri bakımından söylüyorum. We know that many health workers and social care workers still suffer the consequences of long COVID, for example. Ve aynı zamanda sağlık çalışanlarının, sağlık emekçilerinin Covid'in uzun vadeli etkilerinden hala zarar gördüğünü, bunun acılarını çektiğini biliyoruz. And it has been critique of unions, very much as we heard earlier. It has been critique of trade unions which have led to investigations and including in the European Parliament. Ve tabii az önce de dinlediğimiz üzere eleştiri, yani sendikanın yaptığı eleştiri nedeniyle, bu eleştirilerin gücü nedeniyle bu soruşturmalar başlatıldı. Yani ölümlerle ilgili soruşturmalar ve bu soruşturmalar Avrupa Parlamentosu düzeyinde de gerçekleşti. Also, the Human Rights Commissioner of the Council of Europe has pointed out the violations of human rights of vulnerable people in many countries. And it is that critique which is healthy and critique which is healthy for our society and especially for governments that do not engage in dialogue and discussion. Without critique and critical discussions, societies are on the road to authoritarian rule. Ve tabii bu konu Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Konseyi tarafından da dile getirildi. Yani kişilerin yaşamını yitirdiği konusu. Şunu biliyoruz, bunun ifade edilmesinde fayda var. Eleştiri toplumun sağlıklı işlemesi için gerekir. Ve eğer hükümetler, işverenler bu eleştirileri dinlemezse otoriter bir rejime doğru gidilir. O yüzden eleştiri sağlıklı bir toplumun işlemesi için toplumun yararınadır. So trade unions are part of the democratic process and part of democratic societies, and this starts with workplace democracy at the workplace where we challenge our employers. Sendikalar demokratik toplumların ve demokrasi güçlerinin parçasıdır. Bu süreç iş yerlerinden başlar ve biz burada işverenlere karşı, idarecilere karşı eleştirilerimizi dile getiririz. We are part of national, social and economic dialogue where we engage with governments and employers and where we criticize if needed and where we have actions against employers and governments if needed. Bizler ulusal, ekonomik ve sosyal diyaloğun parçasıyız. Buralarda hükümetlerle görüşür, işverenlerle görüşürüz, gerektiğinde eleştiririz, gerektiğinde sözümüz dinlenmediğinde bununla ilgili eylem yaparız. And we are part of social movements who engage in that critique. Ve aynı zamanda eleştirel bir tutum takınan sosyal hareketin, toplumsal hareketin de parçasıyızdır. As we have heard from the previous speaker, these rights are protected
these rights are protected by international and European treaties for the protection of human and trade union rights. Ve bir önceki konuşmacının da ifade ettiği üzere bu haklar hem uluslararası hem Avrupa bağlamındaki sözleşmelerle güvence altına alınmış haklardır. In Europe we speak about the European Convention on Human Rights and the European Social Charter, and Turkey is a signatory partner to both of them. Ve Avrupa Birliği Avrupa bağlamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Chart'ını bu konuda kullanabiliriz, bunlara atıf yapabiliriz ve Türkiye her iki metne de taraf ülkedir. And the rights in those treaties we believe are violated. The human and trade union rights of our comrades in Turkey have been violated. Ve bu sözleşmelerde yer alan ekonomik ve sosyal hakların, insan haklarının Türkiye'deki yoldaşlarımız bağlamında ihlal edildiğinin farkındayız. We agree with the analysis that they have been arrested unjustly, because they have been speaking out about the issues affecting their workplace and the public health system. Biz arkadaşlarımız, yoldaşlarımız kendi çalışmalarını, çalıştıkları iş yerlerindeki konuları etkileyen meselelerle ilgili konuştukları için haksız bir biçimde tutuklandıkları görüşüne tamamen katılıyoruz. As has been mentioned, also we do not see proof that our colleagues have been engaging in illegal organizations. Ve bahsedildiği üzere bu arkadaşlarımızın yasa dışı bir çalışmaya katıldığına dair de bir kanıt göremiyoruz. There is no proof of that, and what is offered as proof often sounds or reads absurdly. Ve bu konuda kanıt olmamasına rağmen kanıt diye sunulan şeyler genellikle absürt olan bilgiler, materyaller. Attending an event of EPSU or of PSI or one of our affiliated unions is not proof that you are engaged in an illegal organization. EPSU'nun veya PSI'nin veya bize bağlı bir sendikamızın etkinliğine katılmak sizi yasa dışı bir örgüt üyesi yapmaz. It's rather the reverse. Aslında tam da aksini gösterir. The fact that the Turkish unions are coming to our European and international events is proof how respected the Turkish trade unions are, how welcome their opinions are in our international trade union movement. Türkiye'deki sendikaların Avrupa'da ya da dünyanın farklı bir yerinde sendikal hareketin etkinliğine katılması onların bu arenada ne kadar saygı gördüğünü, ne kadar itibar gördüğünü ortaya koyan bir kanıttır. We value your defense of trade union and human rights. Sizlerin sendikal hakları, insan haklarını savunmanıza kıymet veriyoruz. Bunlar çok kıymetli. There's been little progress made in the hearings, and tomorrow we will go to another hearing to show our solidarity, but no progress is made in those hearings we see. Şu ana kadar gördüğümüz üzere bu duruşmalarda maalesef ilerleme kat edilmiyor. Yarın bir kez daha dayanışmamızı göstermek için orada olacağız. That's almost logical because the evidence, as we heard, is not there. Yani ilerleme kat edilmemesinin de tabii ki anlaşılır çünkü herhangi bir kanıt yok. But still, our colleagues are held in prison, and we are here with a delegation, to show our continued solidarity with our comrades. Maalesef arkadaşlarımız, yoldaşlarımız hala cezaevinde. Tam da bu sebeple biz de uluslararası sendikal heyet olarak onlarla dayanışma içerisinde olmak için buradayız. The cases attract more and more attention because of their unjust nature. Bu adil olmayan, haksız bir dava olduğu için uluslararası arenada daha fazla, giderek daha fazla bilinen ve daha fazla kişinin buraya gelmesine vesile olan bir dava. So we ask for the immediate release of our colleagues. Arkadaşlarımızın derhal salıverilmesini talep ediyoruz. And once again, we say trade union work is not a crime. Ve sendikal çalışmaların suç olmadığını bir kez daha ifade ediyoruz. Solidarity to KESK, solidarity to SES, and solidarity to human rights defenders in Turkey. KESK'le dayanışma içerisindeyiz, SES'le dayanışma içerisindeyiz, Türkiye'deki insan hakları savunucularıyla dayanışma içerisindeyiz.